Evet, şu videonun altına sorduğunuz soruları cevapladım. Ama önce soruları cevaplamaya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. İlk soru cevap videosunu hatırlarsınız. Bu ikinci soru cevap videomuz ve ilk soru cevap videosunda hep oyunculukla ilgili sorular gelmişti. Şimdi ne mutlu bana ki bu kanal aracılığıyla gerçek beni ve ben de gerçek sizi tanımaya başladım ve sorular yavaş yavaş oyunculuktan çıkmaya başladı. Tabii ki oyunculuk soruları da var. Böylelikle birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz. Evet, hemen geçiyorum sorularınıza. Ebrar sormuş ki kendini keşfetmeye başlamış bir gence hangi tavsiyelerde bulunursun? Ebrar, bol bol okumanı öneririm. Değişik konularda romanlar oku, tiyatro metinleri oku, araştırma kitapları oku, felsefik kitaplar oku, tarih hepsini oku. Yaşadığın coğrafyayla ilgili değil sadece, tüm dünya ile ilgili ve geçmişle ilgili ve gelecek öngörüleriyle ilgili kitaplar okumanı tavsiye ederim. Böylelikle insan kendisine bir vizyon geliştirmeye başlıyor. Tek bir kaynaktan okuma. Çünkü hangi yazarın nereden baktığı da önemli. Çok kaynaktan okumanı öneririm. Her zaman aklına değil, hayat yolunda hislerine de güvenmeyi öğren. Bunu yine kendin keşfedeceksin. Hislerini kullanabilme becerisini. Kendi doğruların olsun. Hayatını başkalarının doğruları üzerinden inşa etme. Yani kendine ne doğru geliyorsa o senin gerçeğin olmuştur ve o gerçek seni gerçek mutluluğa götüren yoldur aslında. Güzel soru. Hozifa, hangi tarz dizileri seviyorum diye sormuş. Oyunculuk anlamında mı yoksa buğra olarak mı? Aksiyon, drama, romantik, fantastik ve tarihi. Bir oyuncu olarak belli bir tür ayrımım yok. Hikaye beni içine alıyorsa, beni heyecanlandırıyorsa ve o hikayenin bir parçası olan benim oynamam istenilen rol beni heyecanlandırıyorsa, karakter beni heyecanlandırıyorsa türüne bakmıyorum. Bu dijital platformların gelmesiyle en sevdiğim alanlardan biri bilim kurgu. Free TV'ye çok bilim kurgu için şu an daha erken ama en azından dijital platformlarda bunu yapma imkanımız var. Bu da aslında oyuncu olarak da çok heyecanlandırıyor beni. Hissettiğimde şöyle bir şey var. Daha içimde oyunculuk anlamında açmam gereken çok fazla kapı olduğuna inanıyorum. Her bir yaşımda açılacaktır bunlar. Çok daha derinlerde daha da büyük kapılar var. Onları da umarım açma fırsatı bulurum. Oyunculuk dışı soruyorsan da çok fazla fantastik sevmem ama bilim kurgu ve distopik türleri, filmleri, dizileri severim. Tarihi dizileri, tarihi filmleri de severim. Elena, favori bir kitabın var mı diye sormuş. Aslında sevdiğim çok kitap var. Kitaplarımın hepsini seviyorum. Sürekli üzerlerine notlar alıyorum. Notlar aldığım için sürekli geri dönüp o notlarımı kontrol ediyorum. Veya bir şey yazacaksam, bir senaryo yazıyorsam ya da bir roman yazıyorsam o notlarıma başvururum sürekli. Mesela Harari'nin Homo Deus kitabı vardır. Burada insanın tanrı olma iştahı. O kitabı çok seviyorum. Mitlere bayılırım, mitolojilere bayılırım. Dünya mitolojisi olsun, Mezopotamya, Orta Doğu mitolojisi benim ilgi alanlarımdan biridir diyebilirim. Onun dışında Carl Sagan, Zecharia Sitchin, Eric von Daniken'in kitapları olsun, bunlar heyecanlandırır beni. Barnaly demiş ki duvarımdaki çizimler ve resimler bana mı ait diye sormuş. Hayır, bana ait değil, anneme ait. Annem ressam. O yaptı bu güzel resimleri, çizimleri, boyamaları, kabartmaları. Maria demiş ki kadere inanır mısın? Tek bir kader çizgisine ait olduğumuzu düşünmüyorum. Geçen videoda bahsetmiştik. Ben ve benler, biz ve bizler verdiğimiz her kararla, her seçimimizle sonsuz tane yol yaratıyoruz demiştik. Bunların hepsi de kendi kaderlerini belirliyor aslında. Hepsi kendi sonuna varıyor, kendi farklı sonlarına varıyor. Kitabımda ikinci kıyamette bu kaderle ilgili bir yer, kaderle ilgili de yani zaman kadar kaderle ilgili de bahsettiğim çok şey var ikinci kıyamette. Sabri 1. Dünya Savaşı öncesi İngiltere'deyken kaçmak istiyor, geri dönmek istiyor ülkesine, İstanbul'a, Dersaadet'e. Uri onu kaçırmaya çalışıyor. Uri ile bir konuşmalarında, kitabı okuyanlar bilir bu konuşmaları. Kadere inanır mısın yolcu diye soruyor Uri Sabri'ye. Sabri o kadar artık hayatı, yolu, geçmişi o kadar ızdırap içinde geçmiştir ki kader onun için uzak bir ülke ismi. Asla ulaşamayacağım, var olamayan toprak parçası gibi olduğunu düşünür. Kendimizi nereye sürüklüyorsak oyuz sadece diye cevap verir. Ve Uri şöyle der ona. Belki de kendimizi sürükleyen biz değilizdir.
Ve bir sonraki karşılaşmalarında ise peki ya kendi ufak kaderlerimiz içinde oyalanırken bizi sonsuza dek hapsedecek daha büyük bir kaderin pençesine düşmüşsek diye sorar. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesi, işte hep konuşuyoruz bu sanayi devrimini, onunla ilgili de bir soru var. Çok güzel soru. Sistemin kurulması ve aslında kaderlerimizin onlara teslim edilmesini vurguluyor burada Uri. Semih özgür iradeden bahsetmiş. Her şeye gerçekten de özgür irademizle mi karar veriyoruz diye sormuş. Kendi kararımız olduğuna inandırılan eylemleri yapabiliyor olabilir miyiz? Tam da aslında bu az önceki soru cevapla eşdeğer oldu. Kendi kararımız olduğuna inandırılan eylemler. Harika soru Semih. Teşekkür ediyorum sana. Özgür irade, özgür seçim yapabilme. 2007 yıllarıydı sanırım. SARA hastaları üzerinde beyinde bu SARA hastalığına neyin yol açtığını bulmak için bir takım testler yapıyorlar hastalara. Ve doktor hastalarına bunu yaparken aynı zamanda da başka bir deneye tabi tutuyor hastalardan da izin alarak. Şöyle bir deney. Herhangi bir zaman dilimi içinde bir düğmeye basmalarını istiyor ve beyindeki o karar verme, o düğmeye bastığındaki karar verme nöronlarının ateşlenmesini incelemek istiyor. Ve ne sonuç çıkıyor biliyor musunuz? Hastalar düğmeye basmadan önce beyinde nöronlar ateşleniyor. Bütün bu sonuçları da bir sinir bilimci Gabriel Kraimen inceliyor ve şu sonuca varıyor. Yani sinirler bir kişinin kararı almasından çok önce zaten karar vermiş oluyor. Bu çok enteresan. Gerçekten çok ilginç. Bu şu anlama geliyor. Özgür iradeyle oluşturulduğu sanılan bir karar aslında bilinç tarafından ateşleniyor. Bilinçaltılarımız kontrol ediyor bizi. Yine videomuzda söylemiştik. Joseph Goebbels, Hitler'in propaganda bakanı. Algılara hükmedersen insanoğluna ulaşırsın demişti. O zaman şimdi soruyorum. Algılarımızı yöneterek aslında özgür irademizi de yönetmiş olmuyorlar mı? Sürekli manipülasyona uğrayan insan nasıl özgür olabilir ve seçimlerini nasıl özgür iradesiyle yapabilir diye bir soru soruyorum. Yine soru sordum. Geçen videolarda bahsettiğimiz sanayi devrimi ve dünyanın geldiği durum üzerine konuşmalarımızdan sonra şimdi yeni bir sanayi devrimine geçişten bahsedildiğinden söz etmiş. Ne düşünüyorum diye sormuş. Endüstri 5 sanayi devrimi. Evet, böyle bir şeye geçilmekten bahsediyorlar. Aslında yeryüzündeki tüm cihazların birbirleriyle bilgi ve veri alışverişi içinde olduğu ve tek bir sisteme bağlı, entegre olan bir endüstriyel dönemden bahsediliyor. Hatta şeylerin interneti deniliyor bunun adına da. Internet of Things, nesnelerin interneti. Mesela zaten biliyorsunuzdur, Metaverse diye bir çağın içine giriyoruz. Sanal dünya içinde bir gerçeklik yaratmak istiyorlar ve biz aslında avatarlarımızla o dünyanın içinde var olacağız. Gerçekmiş gibi Fransa'ya gidip bir mağazadan alışveriş yapabileceksiniz. Reklam çıkacak ve gideceksiniz. Oradan alışveriş yapabileceksiniz. Uzaklar yakın olacak. Her an her yerde istediğiniz gibi gezip tozabileceksiniz. Böyle bir sanal dünya, sanal evren kuruluyor. Metaverse. Yine bir soru soruyorum. Düşünemeyen, kendimizi oraya hapsettiğimiz, o sanal dünyanın içine hapsettiğimiz yerde vasıfsız insanlara mı dönüşeceğiz acaba? Sanayiyle teknoloji içe getirecek yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte aslında insan daha rahat, daha huzura, daha mutluluğa kavuştuğunu zannederken aslında vasıfsız birer canlılar haline mi getirtileceğiz? Bundan da emin değilim. Yine soruyorum. Mesela hiç global sıfırlama diye bir şey duydunuz mu? Great Reset deniliyor. Pandeminin içinde bir anda ortaya çıkan bir kavram. Dünya Ekonomik Forumu ve Prens Charles ortaya attılar bu projeyi. Kapitalizmi dönüştürme projesiydi ama tam olarak da ne olduğunu bilmiyoruz. Dijital ekonomik bir altyapı kurarak yeni bir sanayi devrimi. İşte bu sanayi 5 gibi bir şey. Sonra komple teorileri üredi. Bu küresel elitlerin yeni bir dünya düzeni kurmak için koronavirüsü yayılmasını kullanarak amaçladıkları projeleri
hızlı bir geçiş için bu projenin bir an önce öne sürüldüğü söylendi. Bu arada tabii Covid bir biyolojik savaş diyenler de var. Bilmiyorum, böyle bir kanıt yok. Dolayısıyla ikisi de gerçek benim için. Olabilir, olmayabilir. İçinde bulunduğumuz, hatta bunu kitabımda da yazarım. Şimdinin içinde hiçbir şeyi anlayamayız. Şimdinin cevapları hep gelecekte saklı olacaktır ve hep de öyle olmuştur. Bu arada komplo teorilerini ciddiye alırım. Bence siz de ciddiye alın. Safsatalardan bahsetmiyorum. Eğer ki söyleyen kişi, bir komplo teorisi ortaya atan kişi, teorisini mantıklı nedenler üzerine oturtabiliyorsa, o zaman söylediği şeyin gerçek olabilme ihtimali de vardır. Tarih ortaya çıkan sayısız komplo teorileriyle doludur. Tarih komplo teorilerinden daha çok komplolarla doludur. Bize komplo teorisi lafı duyduğumuz zaman güleriz, saçma gelir falan ama bu da algılarımıza yerleştirilen bir şey diye düşünüyorum. Bence her komplo teorisini göz ardı etmeyin. Çok saçmalı olanlar var ama ayırt etmeyi de bilin. Çünkü komplo teorisi sistemin muhalefetidir, kıymetlidir. Düşünmemizi sağlar, sorgulamamızı sağlar, araştırmamızı sağlar. Saklı gerçeklerin de ifşasıdır çoğu zaman. Gerçeğin durduğu en gizli yer neresidir biliyor musunuz? Gözümüzün önü. İşte gözümüzün önünde durduğu için zaten apaçık ortadadır. O yüzden inanmamız zordur. Komplo teorilerini gülüp geçmeyin. Kimin söylediğine bakın derim ben. Evet, Gül diyor ki hata yapmaktan korktuğundan ve insanların kendi hakkında kötü şeyler söylememesi için sürekli herkese karşı iyi olmaya çalıştığından bahsetmiş. Bunun kendisini çok yorduğundan bahsetmiş. Hayatını insanların senin hakkında ne düşündükleri üzerine kurmamanı tavsiye ederim ben. Yaptığın her şeyi kendi isteğinle yap. Sadece sen istediğin için olsun her şey. İşte o zaman hem gerçek seni bulmuş olacaksın hem de bütün bunlar seni yormamış ve üzmemiş olacak. Semina Nur, kitabınız Promete çıktığında imza günleri yapacak mısınız? Tabii ki yapacağım. Bu pandemi girmişti. İkinci Kıyamet kitabı çıkmıştı o zaman. İmza günleri yapamamıştık. Sanal imza günleri yapmıştık. Çok özledim okurlarla buluşmayı. Promete çıktığı zaman bol bol imza günü yapacağım. Bol bol ama yani her yere gideceğim. Kim bilir belki de başka yerlere, Türkiye dışında da imza günlerine giderim. Bu arada bir sonra bir video daha yapıp sonrasında bu yazmaya çağırıyor beni. Yani zaten yazıyordum ama tamamıyla oraya yoğunlaşmamı istiyor. Böyle bir aralık sizden ayrı kalabilirim. Tabii ki ara ara uğrayacağım buralara ama Promete bizi çağırıyor. Monika, eğer bir şans verilirse kendini politikaya atamayı düşünür müsün diye sormuş. Politika karanlık, derin bir kuyu bence. Yani kapitalizmin içinde bir politikacıysan eğer, özellikle bu bilişim ve teknoloji çağında, bu global çağdan bahsediyorum, bu asrın içinden bahsediyorum. Ne kadar iyi kalmaya çalışsan da o kuyu seni girdap gibi içine çeker diye düşünüyorum. Yani cevabım hayır, politika benlik değil. Üstelik yalan söylemesini de beceremiyorum. Miram, panspermia teorisiyle ilgili sormuş. İnsan başka yıldızlardan mı dünyaya geldi? Hücrelerimiz ve moleküllerimiz başka gezegenlerden mi buraya taşındı? Panspermia, dünyaya yaşam uzaydan mı taşındı? Panspermia antik Yunan dilinde tohumlar demektir. Yani insanın tohumu acaba uzaydan mı geldi? İnsan acaba dünyada doğmadı mı? Başka bir gezegende mi doğdu? Şunu söylerler, meteorlarla dünyaya yaşam taşınmışsa o zaman hayat bir kere başlamamış demektir. Başka yerlerde de başlamış olabilir. Başka gezegenlerde de o gezegenin koşulları eğer bizim gezegenimizle hemen hemen aynıysa, aynen bizim gibi canlılar da, insanlar da, onlar belki de adına insan demiyorlar, başka bir şey diyorlar, oluşmuş olabilme ihtimali var. Hatta NASA'nın başlattığı bir yıldız tozuydu sanırım. Yıldız tozu görevi gibi bir şey vardı. Kuyruklu yıldızın üzerindeki yaşam belirtilerini arıyorlardı. Dünyaya düşen göktaşları üzerinden amino asitler buldular. Özellikle sol 50 amino asitler ve bakteriler buldular ama bakterilerin göktaşı dünyaya düştükten sonra mı üzerine yayıldığından tam olarak emin olamadılar. Sonya, bir önceki soru cevap videosunda geçmişe gitmek isteseniz nerede yaşamak isterseniz sorusuna Sümerler demiştiniz. Evet, Sümerler demiştim. İlginç bulmuş bu cevabımı. Nedenini sormuş. Uygarlığın ilk kurucusu onlar. Yazıyı bulanlar.
astronomi, tıp, özellikle mitlerini merak ediyorum. Mitlerinde anlatılan birçok şey sonrasında oluşan dinlerin içinde de var. Cennet bahçesi, yasak elma, Nuh tufanı, Gılgamış destanı. Tabi bir de Anunnakiler, Enlil, Enki. Bunlar gerçekten tanrılar mıydı? Krallar mıydı? Göksel varlıklar deniliyor. Yoksa dünya dışı başka bir yerde yaşayan canlılar mıydı? Bunlar da çok heyecan verici. Mesela antik uzaylılar konusu da çok ilgimi çeker. Bu tabii ki Erik von Daniken'le başlamıştır. Hatta Sümer tabletleri üzerinden de onun kitaplarını okumanızı tavsiye ederim bu arada. Hatta bence ne yapalım? Bir sonraki videoyu bu konuya ayıralım. Soru sorma sırası bende. Ben sorularımı soracağım. Bir sonraki video konumuz dünya dışı yaşam. Düşünmeye başlayın şimdi. Nurviya, Birleşmiş Milletler'den bir davet alsam ve tüm dünya liderleri orada olsa onlara ne mesajım olurdu diye sormuş. Cevabım bu kadar. Cisela. Gelecekle ilgili düşüncelerimi, vizyonumu merak etmiş. Belirsiz mi yoksa diye sormuş. Yani eskiden daha pesimist biriydim gelecekle ilgili. Ama tabii insanın çocuğu olunca gelecekteki optimist kırıntıları arıyor insan. Çünkü umudu arıyor aslında. Tabii ki umutluyum. Çok karamsar değilim. İnsanoğlunun kaderi yıldızlarda. Bunu bir önceki videolarda söylemiştik. Ama bu insanoğlu acaba keyfi bir şekilde mi yıldızlara taşınacak yoksa dünyadan kaçmak zorunda mı kalacak diye sorularım da var kafamda. İnsanın yani gelecekle ilgili en büyük kaygım insanın varlık amacını kaybetme korkusu. Yani şu bir gerçek ki insan nüfusu çok fazla ve gelecekte çok daha fazla artacak. Sadece kıtlık değil, dünyanın birçok kaynağının azalması anlamına da geliyor. İşte o devlet üstü akılların insan nüfusunu azaltabilmek için çünkü kendi kurdukları düzende rahat bir şekilde hükmedebilmek için yapabilecekleri şeyin endişesi var içimde. Dilara demiş ki bir şeyler yazıyorum ve yazdığım şeyi birkaç hafta sonra baktığımda sevemiyorum. Hatta bazen yazıya döktüğüm an yazdığım şey garip geliyor. Ne önerirsiniz diye sormuş. Dilara bu çok normal. Şu an yazdığın bir şey var ve henüz zihnin bütünü oluşturma aşamasında. O bütünü oluşturma aşamasında da bırak zihnini dinle, içini dinle. O neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bir şekilde sana gösterecek. Yazdıklarını sileceksin. Çünkü zihin onun yerine başka bir şey koyacak. Onu koyduğu için bütüne varmak istenilen yolda o anlık yazdığın şeyin yanlış olduğunu fark edecek zihnin ve onu oradan çıkaracak. Yeni bir şey ekleyecek. Sancılıdır ama çok normal bir süreçtir. Mesela ben belli bir zaman yazdıktan sonra bilerek uzaklaşırım. Bir hafta, 2 hafta, 3 hafta ya da bir ay sonra tekrardan başına döndüğüm zaman bütünü daha rahat görmemi sağlar. Düzeltmelerimi de ona göre yaparım. Yani yaşadığın süreç çok normal. Mesela dedim ya beni çağırıyor Promete diye. Çünkü o kendisi biriktirdi içinde ve çıkmak istiyor dışarıya. Piedad. Hayatın size öğrettiği en iyi şey ne diye sormuş. Hayatın bana öğrettiği en iyi şey hiçbir şeyden hiçbir zaman tam olarak emin olmamak. Size söylenilen veya verilen bilgiyi kabul etmeden önce birazcık zihninizde onu demlendirmeye bırakın. Çünkü sorgulamayı unutursa insan kendisini unutur diye düşünüyorum. Soru sor. Bize ne kadar, özellikle gelecekte insana ne kadar soru sormak unutturulacak olacaksa da diye düşünüyorum. Bundan asla vazgeçmemeliyiz. Soru sormaktan. İlayda çok zor bir soru sormuş. Yani sizce varlık amacımız nedir diye sormuş. Çok derin bir konu. Bu tek bir video konusu İlayda. Çok güzel soru. İnsan niye var? Hayatın anlamı ne? Varlık amacımız ne? Sürekli bir anlam ararız. Kendi varlığımıza, niye yaşadığına dair de insan kendisine sürekli bir anlam arar. Bunu bazen dinde bulur insan. Bazen kariyerde bulur. Bazen parada bulur. Aile hayatında bulur. Sosyal çevresinde bulur. Tüm canlılar aslında hayata iki amaçla gelir. Hayatta kalmak, büyüyüp gelişmek. İnsanı diğer canlılardan ayıran özellik, insan nasıl büyüyüp gelişeceğine kendisi karar verir. Yani İlayda varoluşçuluğu da tartışmamız gerekiyor. Yani Sartre'a göre insan önce var olur, sonra özünü bulur der. İbn Sina özümüz aslında Tanrı'dır der. Biz hepimiz, her birimiz Tanrı'nın bir parçasıyız der. Mevlana, Yunus Emre de bunları söyler.
der. Yani ruhumuz gaybtan geldi bu dünyaya ve sonrasında gayba tekrardan döneceğiz der. Dolayısıyla bu dünya içindeki her birey aslında Tanrı'nın bir temsilidir der. Bu konuyu da sonra tartışalım. Yani var olmak konusu çok güzel bir konu. Bununla ilgili de bir video yapalım. Mimi, Türkiye'nin hangi arkeolojik kalıntılarını ziyaret etmeliyim diye sormuş. Yani sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en büyük arkeolojik kazısını ziyaret etmelisin. Göbekli Tepe. Az önce dedim ya, hani şimdinin içinde hiçbir zaman hiçbir şeyden emin olamayacağımız zaman. Çünkü aslında o şimdinin içindeki olayların cevapları gelecekte saklı. İşte mesela Göbekli Tepe'de en büyük örneğidir. Tarihin akışını değiştirmiştir. İnsan kendisini mağarada yaşadığını düşünürken 12 bin yıl öncesi piramitlerden de Stonehenge'den de önce insan mağarada yaşamıyormuş. Hatta sanatla da uğraşıyormuş. Bir yapı inşa etmiş ve sırrı çözülememiş bir yapı henüz. Göbekli Tepe'yi ziyaret etmeni öneririm. Gizemleri çok fazla. Kimisi Hazreti İbrahim'in tapınağı olduğunu söyler. Kimisi Sirius'a tapınanların yeridir der. Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından bulunmuştur. Hatta Klaus Schmidt de şunu söyler. Tüm kanıtlar gösteriyor ki burası insanlığın doğduğu yer der. Burası aslında cennet bahçesidir der. Yani Göbekli Tepe'nin yapımı da o kadar ağır taşların, ağır sütunların oraya nasıl getirildiği de büyük bir gizem konusu. Piramitlerden daha ilgi çekici olması da piramitlerden çok çok önce yapılmış olması. Göbekli Tepe'yi araştırın bilmiyorsanız eğer. Bildiğimiz sandığımız geçmişi değiştirmiştir. Ayşegül, bir insan meslek seçimini nasıl yapmalı? Deneye yanıla keşfederken başaramadığını görünce özgüvensizlik olabiliyor. Ayşegül, Einstein'ın bir sözü vardır. Hata yapmayan insan yeni bir şey denememiş der Einstein. Yani bence hayatı başarılarla değil de başarısızlıklarla ve hatalarla öğreniriz diye düşünüyorum. Yani bu bende hep öyle olmuştur. Bence hata yapmaktan da başarısız olmaktan da korkma. Ama başarmak istediğin şeyin arzusuna da kapılma. Yani aslında şundan bahsediyorum, yani başarmak istediğimiz şey sistemin bize sunduğu ve ulaşmamızı istediği şey olabilir. Bunun ayrımına çok iyi var. Başarmak istediğin şey gerçekten mutlu olacağın şey olsun. Arzuyla başaracağımız tek şey bence iyi birer insan olmamız olmalı. Carmen, klonlama hakkında ne düşündüğümü sormuş. Sizce insan çoktan klonlanmış olabilir mi? Yani eğer ki insan klonlanmışsa ve şu an klonlanan insanlar varsa o zaman bu dini inanışlarındaki ruh kavramını nereye koyacağız? Ruh kavramı yok mu o zaman? Bu dini tartışması. Yani bir de sosyal etikleri var. Hatta bir film vardı, The Island, ada filmi. Parası olan insanlar kendi klonlarını yapıyorlar ve klonları bir adanın içinde yaşıyor. Yani bir hapishanenin içinde yaşıyor. Ve insanlar hasta olduklarında veya bir organa ihtiyaç duyduklarında klonlarını kullanıyorlar. Şimdi bu da sosyal etik konusu yani. O da bir etten kemikten bir insan sonuçta. Beni bu klonlama konusu korkutuyor açıkçası. Yani insanın yine tanrı olma açlığı, homo deus, korkutucu gerçekten. Marta diyor ki ağlama sahnelerinde veya trajik sahnelerde bunun altından nasıl kalkıyorsunuz diye sormuş. Karakterin içine girdiğin zaman, karakterle bütünleştiğin zaman ve hikayeyle bütünleştiğin zaman karakterin yaşadığı acılar senin acıların oluyor. Hatta burada o kadar çabuk işte diziler sete çıkıyor ki mesela ikinci bölüm karakterin trajik bir şey yaşıyor olduğu duygusu 10. bölümle aynı olmuyor. Çünkü 10. bölümde ben daha çok karakterin içine girmiş, karakteri daha çok sindirmiş oluyorum. Nelly, İncil'de Nuh'un gemisinin Türkiye Ararat Dağı'nda olduğu yazılı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani evet, bu olay Sümer, Babil ve Hitit medeniyetlerinden bize ulaşan kayıtlarda da, yani Hintlilere ait destanlarda da Nuh tufanını anlatıyor. Dünyanın bütün kültürlerinde anlatılıyor Nuh tufanı. Çin öykü masallarında, Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de de hep aynı şekilde anlatılır. Yani tufan olayı sadece kutsal kitaplarda da değil, Atrahasis destanında anlatılır, Gılgamış destanında anlatılır. James Churchward'ın Kayıp Kıta Mu kitapları vardır. Kayıp Kıta Mu'nun izini sürer. Gerçekten çok sağlam yazıtlara ulaşır. O kıtanın da bir tufan sonucu battığı yazıtlarda vardır. Peki ben hep şunu sorarım, yani bu gemi denizde yüzen bir gemi değilse ve tufan aslında tufandan bahsedilen de kıyametin kendisi ise ve büyük tufan aslında geçmişte değil de
gelecekte yaşanmışsa, bütün bunların cevaplarını bulmanız için Prometei'yi beklemeniz gerekecek. Franco Glass Generation hakkında ne düşündüğümü sormuş. Yani tabii ki bu kristal çocuklar denildi, indigo çocuklar denildi falan işte. Yani bu isimleri, bu şeyleri kim veriyor biliyor musunuz peki? Yani şimdi Z kuşağı deniliyor, alfa kuşağı. Bundan sonraki gelecek olan kuşağı beta kuşağı deniliyor. 2012 yılında Amerika'nın USA Today gazetesi böyle bir bu kuşağa işte 97 ve 2012 arasında doğan kuşağa ne ad verelim diye böyle bir okurlara soruyor. İşte adı Z kuşağı oluyor, işte dijital yerliler oluyor. Yani aslında dijital dünyanın içine doğan nesilden bahsediliyor. İnsan aslında her nesil daha da zekileşiyor. Bu bir gerçek. Daha da kölesi mi oluyoruz teknolojinin? Yani teknolojinin hangi kırmızı çizgisinde durmalı insan? Mesela bazı fikir adamları için Z kuşağı ismi bilerek konuldu deniliyor. Yani alfabenin sonu. Bundan sonraki insan genetik olarak ve teknolojik olarak güncellenmiş insan. Transhümanizmden bahsediyorum aslında. Ve yapay zeka. Bence bunlarla ilgili de video yapmalıyız. Bu konuları da Beyin Fırtınası bölümünde işlemeliyiz. Semsema, bir kez kullanılacak sihirli bir sopam olsaydı dünyada neyi değiştirmek isterdim diye sormuş. Devlet üstü akılların kendi çıkarları ve bazı akılların da ezoterik planlarını uygulamak için insana yapmaya çalıştıkları bütün zulümleri durdurmak isterdim. İşte o zaman belki de insan gerçek mutluluğa ulaşmanın bir umudunu yakalayabilir diye düşünüyorum. Yani aslında güzel bir sohbet oldu. Gerçekten bu soru cevap videosu gibi, bir önceki gibi olmadı. Beyin fırtınası videosu gibi oldu aslında. Harari'nin bir konuşmasıyla sonlandırmak istiyorum. Bir gelecek öngörüsü sizlerle de paylaşmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. So I want to talk to you today about the future of our species and really the future of life. We are probably one of the last generations of Homo sapiens. Within a century or two, Earth will be dominated by entities that are more different from us than we are different from Neanderthals or from chimpanzees. Because in the coming generations, we will learn how to engineer bodies and brains and minds. These will be the main products of the economy, of the 21st century economy. Not textiles and vehicles and weapons, but bodies and brains and minds. Now, how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data. Those who control the data control the future not just of humanity, but the future of life itself. Because today, data is the most important asset in the world. In ancient times, land was the most important asset. And if too much land became concentrated in too few hands, humanity split into aristocrats and commoners. Then in the modern age, in the last 2 centuries, machinery replaced land as the most important asset. And if too many of the machines became concentrated in too few hands, humanity split into classes, into capitalists and proletariats. Now data is replacing machinery as the most important asset. And if too much of the data becomes concentrated in too few hands, humanity will split not into classes, it will split into species, into different species.